Hey, seni yok etmem gerekiyor ama dost musun düşman mı bir türlü çözemedim. Kimliğini göster. Sakin ol dostum, ben buraların yerlisiyim. Kimliğimde dokunma yazıyor. Geçip gidebilirsin. Gördüğün gibi bağışıklık sistemi aslında orada. Kanserin hemen yanı başında. Ama eli kolu bağlı. Bir şey yapamıyor. Neden biliyor musun? Çünkü kanser hücreleri senin bağışıklık askerlerini kandırıyor. Onlara fren yaptırıyor. İşte bugün seninle bu frenleri nasıl saldırdığımızı, yani immünoterapinin nasıl etkilediğini konuşacağız. Merhaba. Ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirer. Eğer kanser tedavisi görüyorsan veya bir yakın bu süreçten geçiyorsa akıllı ilaç, aşı tedavisi ya da tıbbi adıyla immünoterapi terimlerini mutlaka duymuşsundur. Belki de şu an bu tedaviyi alıyorsun ama vücudunda neler olup bittiğini tam olarak bilmiyorsun. Bugün sana tıbbi onkolojide en büyük devrimlerden birinden bahsedeceğim. Ama öyle karmaşık Latince kelimelerle değil. Senin anlayacağın dilden mekanizmayı gözünde canlandırarak anlatacağım. Öncelikle immünoterapi, kemoterapinin yerini alan mucizevi bir ilaç değil. Yanlış beklenti bu tedavide hayati hatalara yol açabilir. İmmünoterapi vücuduna girdiğinde tam olarak ne yapıyor? İkincisi, kemoterapi ile arasındaki o devasa fark ne? Üçüncüsü ve en önemlisi, bu ilaçlar bağışıklığını güçlendirirken vücuduna, cildine, bağırsaklarına, hormon bezlerine nasıl dost gibi davranıp ateş ediyor, onlara nasıl zarar veriyor hep birlikte konuşacağız. Vücudumuzda her gün milyonlarca hücre bölünürken bazıları bozulur, yani kanserleşir. Normalde senin bağışıklık sistemin, özellikle T hücresi dediğimiz özel hareket timleri bunları anında tanır ve yok eder. Ama kanser zeki bir düşman. Kanser hücresi bağışıklık hücresinin üzerindeki PD1 dediğimiz bir düğmeye basar. Kendi yüzeyindeki PDL1'i de anahtar olarak kullanır. Askere dur der. Ben sendenim, vücudundanım, ben sana dostum, bana saldırma deyip kandırır. İşte biz buna immün kontrol noktası diyoruz. Kanser hücresi bağışıklık sisteminin frenine basar. Asker orada, silah elinde ama tetiği çekemiyor. Peki biz ne yapıyoruz? İmmünoterapi dediğimiz bu ilaçları damardan veriyoruz. Bu ilaçlar gidiyor, kanser hücresinin o frene basan ayağını oradan çekiyor. Ya da askerin üzerindeki o düğmeyi kapatıyor. Sonuç ne mi oluyor? Fren kalkar. Yıllardır orada uyuyan, kandırılmış olan bağışıklık sistemi bir anda uyanır. Sen düşmansın der ve kanser hücresine saldırmaya başlar. Yani dikkat et, bu ilaçlar kemoterapi gibi kanseri zehirlemez. Bu ilaçlar senin kendi askerlerinin gözündeki o bağı çözer. Kanseri öldüren ilaç değil, senin kendi bağışıklık sistemindir aslında. İşte nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab gibi. Sonra MAP ile biten o ilaçların yaptığı temel iş budur. Freni patlatmak ve askeri serbest bırakmak. Peki sen şimdi soracaksın, hocam kemoterapiden farkı ne? İkisi de damar yolundan veriliyor. Çok büyük fark var. Kemoterapi vücutta hızla bölünen her şeyi öldürmeye programlanmış bir atom bombası gibi. Kanser hızlı bölünür, onu öldürür. Saç hızlı bölünür, onu öldürür, döker. Ağız için bağırsakların hızlı bölünür, gidip orada yara yapar. Kemoterapi seçici değildir. Kurunun yanında maalesef ki yeşil de yakar. Ve kemoterapi kestiğin an etkisi biter. Biz bağışıklık sistemi bir kez eğittik mi, o askerler o kanseri tanıdı mı bu bir hafıza oluşturur. Neden biliyor musun? Çünkü bağışıklık sistemi unutmuyor. Biz tedavi kessek bile aylar hatta yıllar sonra o eğitilmiş hücreler vücutta devreye gezmeye devam eder. Bir yerde saklanmış tek bir kanser hücresi kafasını kaldırdığında asker onu tanır ve yok eder. İşte bu yüzden immünoterapilerde uzun süreli sağ kalımlar, hatta 4. evre kanserlerde bile tam iyileşmeler görebiliyoruz. Bu kemoterapide çok nadir gördüğümüz bir durum. Özetle kemoterapi düşmanı o anlık bombalar. İmmünoterapi ise senin ordunu düşmana karşı eğitir. Gelelim madalyonun diğer yüzüne. Her güzel şeyin bir bedeli var. Biz bağışıklık sistemin frenini kaldırdık dedik ya. Peki bu asker aşırı gaza gelip sadece kansere değil de senin bütün organlarına saldırırsa ne olur? İşte buna otoimmün yan etki diyoruz. Dost ateşi açıyor. Yani dost düşman oluyor, sana ateş açıyor. Bu yan etkiler kemoterapiye hiç benzemez. Kemoterapide saçın dökülür, miden bulanır, kan değerlerin düşer. Evet, ama immünoterapide ise mekanizma şöyledir. Bağışıklık sisteminin hangi organa saldırırsa o organın iltihabını yaşarsın. Sonuç ne mi olur? Gel tek tek bakalım. Birincisi cilt yan etkileri. En sık gördüğümüz yer. Askerler cildine saldırırsa kaşıntı, kızarıklık, döküntü olur. Aman hocam, basit bir alerji deyip geçme. Bazen tüm vücudu kaplayan ciddi tablolara dönebilir. İkincisi bağırsaklar. Burası çok önemli. Kemoterapide ishal yapar, immünoterapide. Ama immünoterapinin ishali bağırsak duvarının iltihaplanmasıdır. Günde 3-4 kereden fazla tuvalete gidiyorsan, karnında kramp oluyorsa, hele ki kan görüyorsan bu kemoterapidendir geçer denilecek bir şey değildir. Bağışıklık sistemi bağırsağına saldırıyor demektir. Müdahale etmezsek bağırsağın delinmesine kadar gidebilir. Üçüncüsü akciğerler. Askerler akciğere saldırırsa sanki zatürre olmuşsun gibi nefes darlığı ve kuru öksürük başlar. Ateşin olmayabilir ama yürürken nefesini yönetememeye başlarsın. Bu sinsi bir durumdur. Dördüncüsü hormon bezleri. Tiroid bezine saldırırsa tiroidin önce çok çalışır sonra iflas eder. Aşırı halsizlik, kilo alma, üşüme başlar. Ya da hipofiz bezine saldırırsa tansiyon düşer, yerden kalkamazsın. Peki sen bu belirtilerden birini hissedersen ne yapacaksın? Sırrımız şu: erken haber vermek. Hastalarımıza hep şunu söylerim. Bana kahramanlık yapmayın. Ufacık bir kaşıntı, hafif bir ishal, azıcık bir nefes darlığı olursa bunları saklamayın. Sistemini hafifçe sakinleştiren ilaçlarla kortizon kullanırız. Durumu çözebiliriz. Hocam kortizon zararlı değil mi diye sorma. Burada kortizon o alev almış yangını söndürebilen itfaiye köpüğü. Hayat kurtarır ama beklersen o yangın büyür ve ilacı tamamen kesmek zorunda kalabiliriz. Hatta hastaneye bile yatman gerekebilir. O yüzden immünoterapi alıyorsan vücudunu dinleyeceksin. Olağan dışı en ufak bir şeyde doktoruna ulaşacaksın. Özetle immünoterapi kanser tedavisinde elimizdeki en güçlü silahlardan biri. Artık kanseri kronik bir hastalık gibi, şeker hastalığı gibi yönetebilir bir süreci çevirmeye başladık. Korkma ama tedbirli ol. Vücudunu tanı, mekanizmayı bil ve ekibinle iletişimde kal. Sende bu yönetkilerden hangisi oldu ya da tedavi süreci nasıl gidiyor? Yorumlara yaz, hep birlikte tartışalım.
deneyimlerim başkalarına da ışık olsun. Videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinle paylaşmayı ihmal etme. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.